Oğlak burçları. Zodyak'ta soğukkanlılığı ile bilinen aslında ikili ilişkilerin ketumu. Ketumu diyorum çünkü böyle istediği zaman, sinirlendiği zaman asla duygularını belli etmeyen, asla arabuluculuk yapmayan bir burçtur. Yani böyle oturduğu gibi sizi izler ve sadece gıcık eder. Bu nedendir? Oğlak burçları duygularını çok fazla belli etmezler. Çünkü aslında oğlak burçları yalnızlığın sembolü olduğu için yalnızlığı en güvenilir alan olarak görürler ve bu yalnızlığına insanları dahil etmesi, insanları belki içine dahil eder ama sizi yani dahil ettiğini göstermesi, öyle söyleyeyim, zordur. Fakat bir kere açıldığı zaman, yani sizi o yalnızlığın içine çekmek istediği zaman, yani birisiyle beraber olmak istediği zaman çok fazla romantik olur, hediyeler alır, ince düşünür. Hatta böyle bir oğlaktan, yani normal bir karakterini düşünün, oğlaktan beklemeyeceğiniz bir romantiklik çıkar içinden. Yani normalde o katı insan, o soğuk insan, kuralcı, paracı insan bir anda böyle aşkım aşkım diye gezen bir insana dönüşür. Oğlak burçlarının kötü tarafı çok fazla karamsar ve inatçı olmalarıdır. Durumlar karşısında çok fazla karamsar yaklaşırlar, çok depresiflerdir, depresyona çok yatkınlardır, çok duygusallardır, bilinenin aksine çok duygusallardır. Zaten sembolünde balık burcunun sembolü de bulunur. Yani balık sembolü bulunur oğlan kuyruğunda. O yüzden bir balık kadar duygusaldır fakat duygularını belli etmek konusunda sınırcıdır. Bir kere vazgeçerse muhtemelen vazgeçmiştir çünkü aslında yani çok zor açtığı için kapılarını, o kapıları açıp da hayal kırıklığına uğradığı zaman o kapıyı bir daha bir insana açmaz. Oğlak burçları sorumluluk sahibi oldukları için bir evlilikte veya bir ilişkide mutlu olabileceğiniz burçlardır. Fakat olaylara çok fazla maddi bakmaları, yani toprak grubunun özelliği olduğu için olaylara sadece maddi bakarlar. Sizin duygularınızı anlamakta zorluk çekebilirler. Belki duygularınızı anlasalar bile duygularınızla hareket etmenizi anlayamazlar. Hani şey gibi, yani siz bir şey kırılırsınız duygusal anlamda ve onlar için çok saçma gelir. Yani o kırılsa bile bunu dillendirmez çünkü sen niye dillendiriyorsun gibi edaları vardır. Kimlerle iyi anlaşır diyecek olursak tabii ki kendi maddi dünyasında olan Başak ve Boğalarla çok iyi anlaşırlar. Fakat ben genelde bakıldığında su grupları da tabii kardeş elementi olduğu için çok iyi anlaşırlar ama Oğlaklar ve Balıklar çok iyi anlaşır. Akreplerle anlaşırlar fakat Oğlaklar akrepleri saçma bulabilir bir yerden sonra çünkü o stratejik doğa onlar için biraz şeydir, böyle gereksizdir. Yani maddi dünya için bu kadar uğraşmak varken neden duygularla bu kadar uğraşıyorsunuz diyebilir akrep burçlarına. O yüzden oğlakları en çok balıklarla yakıştırıyorum. Çünkü balık burçları da aynı zamanda oğlaklar gibi yansıtan taraf değildir. Onun dışında hava burçlarıyla oğlak burçları zıtlaşırlar. Özellikle kovalardan hiç hoşlanmazlar çünkü tamamen biri hava burcudur. Yani biraz daha böyle anarşizm üzerine kuruludur. Biraz daha böyle eğlenmek üzerine, insanlar üzerine. Oğlak hayır, ben bu dünyaya geldim, evleneceğim, para kazanacağım, kendime müthiş yapacağım, en yüksekte ben olacağım der. Bu yüzden ateş ve havayla çok iyi anlaşamayabilir. Gelelim kova burçlarına. Kova burçları bizim anarşist, bütün düzeni yıkmaya çalışan, her şeye söylenen, her şeye bir şey bulan burçlarımız. Yani oturduğunuz zaman onunla Allah'ım A dersiniz, Z der, C dersiniz, ünlem der falan, alakasız şeyler söyler. Yani sürekli bir yarış, sürekli bir düşüncelerini empoze etme, sürekli hep bir akrep gibi aslında. Akrep iletişimsel olarak değildir ama kova iletişimsel olarak krizlidir, kaosludur ve zor burçlardır ilişkilerde. Fakat iyi yanından bakarsak genelde kötü özellikleri anlattım her burç için, o yüzden genelde bunların üstünde duracağım. Genelde böyle party animal'lardır, içmeyi, dolaşmayı, eğlenmeyi çok severler. Ortamları, arkadaş gruplarını severler. Yani arkadaş gruplarında parlamaktan ziyade arkadaş gruplarını severler. Yani bir kova sevginiz varsa muhtemelen bir sürü arkadaş edinirsiniz, bir sürü arkadaşlık ortamına girersiniz, farklı insanlarla tanışırsınız. Özellikle çünkü kova dışlanan insanları çok savunur. Çok fazla atıyorum Merkür kova olan birisi, yani Merkür iletişim gezegeni olduğu için söylüyorum, böyle eşcinselleri, dışlananları en çok savunan, en çok temsil eden burçtur. Yani farklı, mesela kova farklı meslekler seçer, farklı şeyler yapar. Hep bir farklılıkla uğraşacaksınız. Bunu bir kabullenin ilk önce. Yani bir kova ile berabersiniz, sıra dışı, çok fazla insanların normal olarak kabul etmediği, insanların etmediği, belki normaldir bilemiyorum,
şeylerle uğraşacaksınızdır. Kova burçları kendi fikirlerinden asla vazgeçmezler. Çok sabitlerdir. Zaten sabit bir burçtur. Onlarla fazla tartışmaya girmemenizi öneririm. Kova burçlarına okey Deha sen haklısın demeniz gerekiyor. Çünkü Kova burcu Dehaların burcudur şimdi. Yani şimdi zeki bir burçtur. Bunu yalan söyleyemeyeceğim. Fakat onlarla çok fazla laf dalaşına girmemenizi öneririm. Onlar da çok fazla insancılardır. İnsanların haklarını savunurlar. İnsanlara yardım etmeyi severler. O yüzden Kova burçlarının anlaşabileceği insanlar genelde bunları kabul eden, biraz daha hümanist insanlardır. Yani gidip de böyle çok kendi kabuğunda yaşayan, insanlara faydası olmayan, sadece ben diyen insanlarla biraz zıtlık çekerler. Aslan burcunda olduğu gibi. Aslan burcunda biraz ben teması olduğu için Kova'nın sinirleri bozulur. Kimlerle anlaşır sorusuna gelirsek tabii ki de kendisi gibi çok konuşan ikizlerle çok iyi anlaşır. Kova burçları da çok konuşur. İkizler burcu da biliyorsunuz ki ikizlerle çok iyi anlaşır. Teraziyle iyi anlaşır. Fakat terazi burcuyla şöyle bir farkları vardır. Yani terazi burcu biraz daha ilişkilerde bu iletişimi kullanır. İlişkiler, insanlar. Fakat Kova burcu biraz daha evrensel yaklaşır her şeye. Yani olayları evrensel düşünür, genel düşünür. Sen ben bizden ziyade hani genel resme bakıldığında bir bizden bahsedebiliriz. Kova burcuna geldiğimiz zaman onun dışında ateş gruplarıyla iyi anlaşır. Ben en çok yay burcuyla anlaştırıyorum. Fakat yayla da tabii ki de ikisi de ben bilirimci olduğu için yayla da tabii ki de çok çakışabilirler ama genelde çok çok iyi anlaşırlar ve beraber çok eğlenirler. Kimlerle anlaşamaz dersek su gruplarıyla çok iyi anlaşamayabilir ve toprak gruplarıyla çok iyi anlaşamayabilir. Çünkü neden? Kova duygulara inmekte çok zorlanır. Yani duyguları çok anlayamaz. Duyguların doğasını anlayamaz. O yüzden bir su grubu yani bir balık burcu diyelim bir duyguları konuşan birisi geldiği zaman hani bu kim ya bu ne diyor gibi bir etki yaratabilir. Onun dışında toprak grubu da maddileşmek, dünyayı görmekle ilgili olduğu için o da fazla görmek istemez. İşin eğlencesinde ve işin bilgisinde olduğu için anlaşamayabilir kova burçlarımız. Balık burçları zodyamızın 12. yani son burcu ve bu yüzden en olgun, en tamamlamış olarak adlandırdığımız burç. Bu ne demek? Maddi dünyayı çok iyi algılamış, erişmiş, ermiş artık maneviyatla ilişkili. Yani duygularla, hayallerle, sürekli hayaller aleminde yaşar. Çünkü artık dünyayı görmek istemiyor, sıkılmış, tamamlamış artık bu evreyi. Balık burçları çok fazla duygusal olmalarıyla bilinseler de aslında dışarıya karşı çok da fazla duygusal gözükmezler. Yani bir balık burcunun gözlerine baktığınızda, mimiklerine baktığınızda belki duygusal olduğunu anlayabilirsiniz ama dış dünyaya karşı çok da fazla duygusal gözükmezler. Genelde balık burçları eminim ki benim gibi duyuyorlardır. Yani sen hiç balık gibi durmuyorsun. Çünkü belli etmeyi sevmezler. Bir yengeç gibi duygularını ifade etmeyi çok fazla sevmezler. Balık burçları daha çok merhametle, fedakarlıkla bağdaştırılmıştır. Çok fazla kurban psikolojisine girerler. Çok büyük manipülasyonculardır. Çok fazla duygularıyla insanları çok güzel manipüle ederler. Bir balık burcuyla beraberseniz olayları çok fazla abarttığını, çok fazla sizi manipüle ettiğini, hiç ağzını açmadan size istediği her şeyi yaptırdığını görebilirsiniz. Hiç ağzını açmaz ama siz onun istediği her şeyi yapabilirsiniz. Balık burçlarının şöyle bir şey de vardır. Şimdi dişil bir enerjiden bahsettiğimiz için aslında çok fazla kandırabilir, yalan söyleyebilir. Bunun nedeni de aslında dişil enerji. Dişil enerji biraz daha böyle ikna eder, yapar, dişiliğini kullanır. Bir şekilde insanları böyle avucunun içine alır. Balık burçlarının bu kötü özellikleri. İyi özelliklerine geldiğimiz zaman çok fedakardır, merhametlidir ve duyguları konusunda çok dürüsttür. Yani bir balık sizi seviyorsa kesinlikle bunu bilirsiniz. Bilmeme ihtimaliniz yoktur. Sevmiyorsa da çok net bir şekilde bilirsiniz. Onun dışında çok fazla şıp sevdidir. Yani bir insanın hayatı ne kadar duyguları olsa ve bir insanın hayatına zor olur fakat sürekli de bir flört etme isteği vardır. Sürekli bir flörtleşir. Balık burçları da çok fazla duygularıyla ve tutkularıyla hareket eden burçlardan biri olduğu için çünkü su gruplarıyla tutkularıyla hareket eder. Kendilerini duygusal anlamda veya tutkusal anlamda tatmin etmeyen partnerlerden zamanla uzaklaşırlar. Ve bu burcun duyguları çok yoğun olduğu için aslında duygusuzluğu da çok fazla yoğundur. Yani çok fazla duygusuz davranmayı da abartabilirler. Bir balık burcuyla beraberseniz dikkat etmeniz gereken şeyler onu incitmemeniz, dilinize çok dikkat etmeniz ve ona asla yalan yani şöyle söyleyeyim onu asla salak yerine koymamanız. Çünkü balık burçları sanılanın aksine öyle ağlayan salak burçlar değil tam tersine gizli çakallardır.
O yüzden balık burçlarına karşı böyle Tanrı tarafından gizlice izleniyormuş gibi bir davranış sergilemenizi öneririm. Çünkü hep salağa yatarlar. Hiçbir zaman çaktırmazlar. Ve ertesi gün her şey çok iyiyken bir anda gittiğini öğrenebilirsiniz. Çünkü salağa yattıklarının sonucunu almışsınızdır. Bir balık burcu olarak söylüyorum bunu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Öpüyorum sizi.